Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece un, su, tuz, maya ile hazırlayabileceğiniz yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak kadar un aldım. Yarım çay kaşığı kadar da maya ekledim. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. 2 bardak ılık su ekledim. 1 bardak ılık suyu da yanıma aldım. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru masaya aldıktan sonra özlü bir kıvam alıncaya kadar en az 5 dakika kadar yoğuruyorum. Bu lavaşlardan çokça yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ayrıca ekmek niyetine de yapabilirsiniz. Ben tantuni yapımında kullanacağım. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yarım saat poşetin içerisinde dinlendirdim. Dilerseniz yoğurma kabının içerisinde de dinlendirebilirsiniz. Hamur kendini çok güzel bir şekilde salıyor poşetle. Yuvarlak bir forma getirdim. Dilerseniz hamur kartı ile parçalara ayırıp beze yapabilirsiniz veya benim gibi parçalar kopartıp bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum rahat bir şekilde açılması için. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ben tabağın dibine un serpmemiştim. Sizler mutlaka serpin. Undan destek alarak oklava yardımıyla açıyorum. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanın. Ben tava kullanmayacağım. Saçta pişireceğim. Normalde 36 santimlik tavaya göre ayarladım. Biraz daha büyük geldiği için saç kullanmak zorunda kaldım. Sizler bezeleri kullandığınız tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra mutlaka fazla ununu sirkeleyin. Bezelerin yarısını açıyorum. Pişirdikten sonra diğer bir yarısını açıyorum. Hamur çok fazla olduğu için ister istemez ilk açtığınız bezeler kendini salabiliyor. O yüzden yarısını açın, pişirin. Diğer bir yarısını da açıp tekrardan pişirebilirsiniz.
Açarken çok aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Bu yaptığınız lavaşlarınızı sertleştirebilir. Lavaş pişirirken de ocağın en büyük gözünü kullanın ve yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirip kalınca bir sofra bezinin arasında toplayın. Yumuşacık pamuk gibi olacaktır. Hamurların yarısını açtım. Pişirme aşamasına geçiyorum. Sacı iyice ısıttım. Zaten saniyeler içerisinde kızarıyor. Baloncuklar çıkmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Birkaç kez çevirerek lavaşımı pişiriyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, yufka tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yıllardır yapıp sattığım tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Tariflerimi denedikten sonra değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Pişirirken yüzeyine ben biraz sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Sadece yüzeyine sürmeniz yeterli olacaktır. Lavaşlarımı pişirdim. Pamuk gibi oldular. Yumuşacık oldular. Tantuni yapımında kullandığım istediğiniz tarifte kullanabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.